Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yazlık bluz yapımını sizlerle paylaşacağım. Her mevsimde kullanabiliriz. Cropların üzerine, askılı bluzların üzerine çok güzel bir model. İnce bir iple ördüm. İstediğimiz her türlü iple de yapabiliriz. 36-38 bedene göre yaptım. 6 model yan yana uyguladım. 7 modelde üst üste. Kolları kolsuz da yapabiliriz. Crop şeklinde veya daha uzun da uygulayabiliriz. Yapımına başlayalım. Kullanacağım ipim yumuşacık, parlak, 100 gram ağırlığında. Markasını videomun altına açıklamalar kısmında yazacağım. Şöyle ince bir ip. 4 numaralı tığ. İpimi aldım. Bir tane zincir çekip kilitliyorum. 78 adet zincir çekiyoruz. Zinciri çekerken örgümüzü çok sıkı örmeyelim. 78 adet zincir çektim. Beden büyütmek istediğimizde üzerine 12 zincir ekleyelim. Tığıma doluyorum. 78, 77, 76. zincirin yani 3. zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden tığımı geçirip son ikisinden de tığımı geçirerek ikili trabzan yaptım. Yanındaki zincirin içerisine ikili trabzan. Her bir zincirin içerisine trabzan yaparak zincirle beraber 77 trabzan olacak. Son zincirin içerisine de batırdım. Kısa ipimi şöyle ipin üzerinden geçiriyorum. İkili trabzan yaptım. 77 trabzan oluyor. 1 2 3 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Dip boşluğuna batmayıp yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Birincisinden alıyorum. İkinci ilmekten de alıp son iki ilmekten de tığımı geçirerek üçlü trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Tığıma dolayıp yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Zincirle beraber 4 trabzan oldu. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir doluyorum. Bir kez daha dolayıp yanındaki boşluğa değil, yanındaki boşluğa birincisinden aldım. İkincisinden alıyorum. Üçüncüsünden de alarak son iki ilmekten de tığımı içerisinden geçirerek dörtlü trabzan yaptım. Bir doluyorum. Bir kez daha dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bir dolayıp bir kez daha dolayarak bir boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. Zincir çekmiyorum. Bir iki kere dolayıp bir boşluk atlayarak yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. 4 tane dörtlü trabzan oldu. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir kez doluyorum. Bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa
üçlü trabzan. Yanındaki boşluğa trabzan, yanındaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yaptım. Başlangıçta zincirle beraber 4, aralarda 3 tane trabzan ve bitişte de 4 tane trabzan oluyor. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. 2 kere dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. Zincir çekmeden 2 kere dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. 4 tane olacak. Üç zincir, bir kez dolayıp bir boşluk atlayarak 3 tane üçlü trabzan. Tekrarını yaparak ilerliyoruz. Bir, iki tane model oldu. 6 tane model olacak. 4 tane dörtlü trabzandan sonra 3 zincir çekip bir kere dolayarak bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa üçlü trabzan. 1, 2, son trabzanın tepe boşluğuna 3 ve 2 zincir çekerek dönmüştüm. İkinci zincirin içerisine de üçlü trabzan yaparak 4 tane trabzan oldu. Başlangıçta da 4 tane trabzan, ortalarda 3 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane model oldu. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Dip boşluğuna değil, yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batarak üçlü trabzan yaptım. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna trabzan, son trabzanın tepe boşluğuna da trabzan yaparak zincirle beraber 4 trabzan oldu. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şimdi 4 tane dörtlü trabzan yapmıştım. Bakın tepe noktalarına sık iğne yapacağım. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna 2, 3, 4. 4 tane trabzanın tepe boşluklarına batarak 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekip 3 tane trabzana, tepe boşluklarına 3 tane trabzan. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tepe boşlukları, birinci trabzanın tepe boşluğuna 1, 2, 3, yanındaki trabzanın tepe boşluğuna da batarak 4 tane sık iğne oldu.
3 trabzan tığıma doluyorum. Son zincirin içerisine de batarak üçlü trabzan yaptım. 4 tane trabzan oldu. Başlangıçta ve sonda 4 trabzan oluyor. Dörtlü trabzanların üzerine sık iğne yapıp üçlü trabzanların üzerine de 3 tane trabzan yaparak 1 2 3 üçüncü sıramız bitti. 1 2 3 zincir çektim, örgümü çeviriyorum. 3 zincir çekerek dönüyoruz. Tığıma doluyorum. Dip boşluğuna değil, yanındaki boşluğa üçlü trabzan. 1 zincirle beraber 2 oldu. 3 ve 4. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğne yapmıştık. Bu sırada da sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin boşluğuna 1 2 3 4 tane sık iğne vardı. 4 tane sık iğne oldu. 1 2 3 zincir çekip bir kere doluyorum. 3 tane trabzanın tepe boşluklarına batarak 3 trabzan oluyor. Bir, iki, üç zincir çektim. 4 tane sık iğnenin boşluklarına 4 sık iğne yapıyoruz. 2 3 son boşluğa da sık iğne yaparak 4 sık iğne oldu. 1 2 3 tekrarını yaparak sıramızı tamamlayalım. Son trabzanı 3. zincirin içerisine üçlü trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bir, iki, üç zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığıma dolayıp yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Zincirle beraber 4 trabzan oluyor başlangıçta. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğnelerin tepe boşluklarına başlangıçta trabzan yapmıştık. Trabzanla bitiriyoruz. 1 2 kere doladım. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna 1 2 3 4 dörtlü trabzan. Burada trabzan aralarında zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. 2 kere doluyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuna dörtlü trabzan. Bir zincir 2 kere dolayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. Bir, iki, üç. Bir kere doladım. 3 tane üçlü trabzanın tepe boşluklarına üçlü trabzan. Üç zincir çektim. İki kere doluyorum. Devamını yaparak ilerliyoruz.
5. sıra bitti. Modelimi tamamladım. 6. sırada bütün boşluklara trabzan yaparak devam edeceğim. 1 2 3 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Yanındaki boşluğa üçlü trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Üç zincir boşluğuna tığıma doluyorum. Trabzan. Trabzanın tepe boşluğuna trabzan. Bir zincir boşluğuna trabzan. Trabzanın tepe boşluğuna bir zincir boşluğuna trabzan. Ara boşluğa trabzanın tepe boşluklarına 3 zincir boşluğuna trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzan vardı. Tepe boşluklarına 1 2 3 trabzan. Bütün boşluklara ve trabzanın tepe boşluklarına üçlü trabzan yaparak tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6. sırada modelimizi tamamladım. 7. sırada burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. 1 2 3 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Tığıma dolayıp yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Zincirle beraber 4 tane trabzan oluyor. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. 1 2 kere dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. Bakın aynı hizada oluyor. Bu ilk sırada yaptığımız dörtlü trabzanların aralarına zincir çekmeyerek 2 kere dolayıp bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. Bir boşluk atlıyorum. Dördüncü trabzanı yaptım. Bakın aynı hizada. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir kere dolayıp 3 tane üçlü trabzanın tepe boşluklarına üçlü trabzan. Bir, iki, üç. 2 kere doladım. Bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan.
Devamını tekrarını yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerliyoruz. Bel hizasına kadar yapacağım. İstersek burada crop şeklinde kısa da yapabiliriz veya daha uzun yaparak ilerliyoruz. Modelimizin ön yüzeyi bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 model uyguladım. Boğaz ayrımı yapacağım. Boğaz ayrımında bir modelin bütününü ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 trabzan omuz üstüne gelecek şekilde öreceğim. Burada daha kısa veya daha uzun da tutabiliriz. Üç zincir çektim. Ön yüzeyinden dip boşluğuna değil, yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Zincirle beraber 13 trabzan ayırıyorum. Zincirle beraber 13 trabzan ördüm. Motifin olduğu yerde önünde 3 tane trabzan vardı. Bir önceki trabzanda bıraktım. Bu taraftan da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şuraya kadar aradaki trabzan sayısını sayarak zincirimizi ona göre çekiyoruz. 51 tane trabzan var. 51 zincir çektim. Elimle tutuyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepe boşluğundan üçlü trabzan örüyorum. On üç tane trabzan yaptım. 51 tane zincir çekmiştim. Her bir zincir boşluğuna trabzan yaparak devam ediyorum. Zincirin içerisine üçlü trabzan. Yanındaki zincirin içerisine trabzan yaparak zincir sayısı kadar trabzan olacak. Son zincirin içerisine de üçlü trabzan yaparak sıramı tamamladım. Boğaz boşluğunda da 51 tane trabzan oldu. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Burada modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Tığıma doladım. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna üçlü trabzan. Zincirle beraber 4 trabzan oluyor. 3 4 1 2 3 3 zincir çektim. Bir doluyorum. Bir kez daha dolayıp bir boşluk atlayarak ikinci boşluğa dörtlü trabzan. 2 kere doluyorum. Bir boşluk, diğer boşluğa dörtlü trabzan. Bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa dörtlü trabzan. 4 tane trabzan oluyor. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa üçlü trabzan. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa
Dörtlü trabzan. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Yanındaki boşluğa trabzan, 3 tane zincirle beraber 4 trabzan oluyor. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. 4 tane trabzanın tepe boşluklarına sık iğne. 2, 3. Son trabzanın tepe boşluğuna da 4. sık iğne. 1, 2, 3. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı modelin ön yüzeyinde yaptığımız gibi burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın modelimizi başlangıcını yaptık. Aynı şekilde devam ederek arka yüzeyinde tamamlıyoruz. Modelimin iki tarafı da bitti. Ön yüzeyi ve arka yüzeyi. Şimdi kenarlarından sık iğne yaparak döneceğiz. Son trabzanda ilmeğimi bıraktım. Tığımı aldım. Kenardan başlayarak sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim. Trabzanın 4 tane trabzan vardı kenarlarda. Son trabzanları içerisinden boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Dip kısmında küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Geniş boşluğa bir sık iğne. Küçük boşluğa bir sık iğne. Bütün boşluklara sık iğne yaparak geliyoruz. Başlangıç noktamız. Burada da her trabzanın boşluklarına sık iğne yaparak etrafına dönerek başladığımız noktaya kadar gelelim. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada her bir boşlukta 2 tane sık iğne var. Ortasına gelen sık iğnenin tığıma ilmeğimi alıyorum. Sık iğne boşluğuna ikili trabzan. Tığımı alıyorum. 2, bir kez daha alıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa geliyorum. Bakın tam ortasındaki olan sık iğnenin boşluğuna ikili trabzan. 1, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimiz kalınsa 2 tane trabzan da olur. Yanındaki boşluğa geldim. Tam ortasına gelen sık iğnenin
boşluğuna 1, 2, 3. Üç tane ikili trabzan yaparak uç noktaya gelelim. Sonrasında da birleştireceğiz. Modelimin bir kenarını 3 tane ikili trabzan yaparak sıramın sonuna geldim. Burada öbür parçayı alıyorum, üstüne getiriyorum. İki ucu şöyle denk getiriyorum. Bakın şu arada yaptığımız trabzan ön yüzeye düşüyor. Buradan da 1, 2, 3. 3 tane modelin bitimindeki trabzandan ilmek belirleyici ile belirliyorum. İki ucu tuttuğumda şöyle gelecek şekilde karşısına gelen boşluktan tutturuyorum. Örgümü çeviriyorum. Üç tane trabzan yapmıştım. Ortadaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Başlangıçta da öbür tarafta 1, 2, 3. İlk trabzanın boşluğu şöyle ters çeviriyorum. İlk gelen boşluktan ipimi çekiyorum, ilmeğimi küçültüyorum. İpi çekiyorum, tığımı, bakın şu tığımda olan ip, çekiyorum, ilmek kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, ilmek kaydırıyorum. Öbür parçamı alıyorum. Şöyle üstten tığımı, son battığım boşluk, yanındaki boşluğa batırıyorum. İpim altta kalacak şekilde çekiyorum. 2 tane tığımda ilmek var. İlmek kaydırdım. İpimi çekiyorum. Tığımın ucunu döndürerek ilmek kaydırıyorum. Son battığım boşluk, yanındaki boşluğa batırıyorum. İpim altta, çekiyorum. 2 tane ilmek var. İlmek kaydırarak tamamlıyorum. Bu parçamıza geliyorum. Son battığımız yerler belli oluyor. Yanındaki boşluğa batırdım. İpimi çekiyorum. Tığımın ucunu döndürerek ilmek kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa, öbür parçanın boşluğuna batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. İşaretimin olduğu yere yaklaştım. Bir tarafından çıkartıyorum. Yerim belirgin. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum.
işaretimi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Çok güzel oldu. Kol ayrımı. Şimdi burada kolumuzun olan ayrımı açıyorum. İkili trabzanlar yapmıştık. 3 tane. Her bir boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne. Kolumuzun etrafını sık iğne yaparak başlangıç noktasına gelelim. Sık iğne yaparak sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktasına ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Şimdi burada 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Burası tam kolun altı. Öbür 3 tane olan, bakın, tığıma doluyorum. 3 tane trabzanın tam ortasındaki ikinci trabzanın, yani sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin olduğu yere 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki 3 tane olan ikili trabzanın tam ortasındaki ikinci trabzanın üstündeki sık iğnenin boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. 2 tane üçlü trabzan var. Sondakine işlem yapmayacağım. Yanındaki trabzanın tam ortasındaki ikinci trabzanın tepe boşluğuna 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bakın, başlangıçta da ilk trabzana işlem yapmamıştım. Buradan zincir çekip trabzan yaptım. Boşluğa batırıyorum. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. İstersek burada da bitirebiliriz. Ben bir sıra daha sık iğne, trabzan ve sık iğne yaparak bitireceğim. Devam edersek her bir boşluğa sık iğne, sonrasında yine ortadaki olan trabzanın tepe boşluğuna batarak 3 tane trabzan yapıp sonrasında da sık iğne yaparak bitiriyoruz. Bu şekilde yapıp bitirdikten sonra modelimizin öbür tarafında da her bir zincir boşluğuna trabzan yapıp sonrasında da birleştirip kolunu yaparak tamamlıyoruz. Modelim bitti. Çok güzel oldu. Ütüledim. Kolunda 2 sıra trabzan örüp sık iğne ile bitirdim. Birleştirdim yeri. Bakın, muntazam bir şekilde oldu. İç kısmı 2 yumak ip kullandım. Ölçümünü veriyorum. Kolun başlangıcından
Öbür kola olan genişliği 44 santim. Uzunluğu 43 santim. Aynı zamanda pamuk iple ördüm. Burada yakayı şu arada trabzan örüp ondan sonra zincir çekerek trabzan yapmıştım. Burada direkt zincir çekerek iki parçayı birleştirdim. Bu şekilde de yapabiliriz. Instagram sayfamdan da resimlerini paylaşacağım. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.